Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Aysel Sultanım zeytinyağlı börülce yemeği tarifi hazırlıyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Aysel Sultanım 1 kilo taze börülce aldı. Kilosu 150 liraymış. Böyle taneli olanları tanelerini ayıklıyor. Uzun ince olanları ise eliyle kırıyor. 3'e veya 4'e yemesi kolay olsun diye genellikle 4'e bölüyor. Kılçıkları olursa onları ayıklıyor. Tanelerini çıkardıktan sonra da tanelerin üzerindeki zarını ayıklıyor ki yemeğimiz pürüzsüz olsun diye. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Aysel Sultan'ın börülceyi ayıklarken ben de mutfağımızı toplamıştım. Mutfağımızdan ve balkonumuzdan karelerde aldım. Annem börülceyi ayıkladıktan sonra ben de yıkama aşamasına geçiyorum. Aysel Sultanımı çok fazla yormayalım. Çünkü daha yeni iyileşti. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Normalde bunların hepsini annem yapıyordu. Ben şimdi birazcık yükünü hafifletmek için yıkama ve domates doğrama aşamasında oldum. Eskiden kendisi yapıyordu. Ayrıca anne ve babamıza yardım etmeliyiz. Benim annem de babam da Aysel Sultanım olduğu için benim double yardım etmem gerekiyor. Yani büyüklerimize saygı ve sevgi göstermeliyiz. Onları üzmemeliyiz. Gerçekten yani hayatta sağlıktan ve ölümden şey yok, ötesi yok. Yani sağlık çok önemli. Ölüm de çok zor bir şey. O yüzden sevdiklerimizin yaşıyorken değerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi böyle çitikleye çitikleye yıkıyorum tertemiz olsun diye. Annem yıkarken o beyaz zarlarını temizle kızım dedi. Eline geçerse dedi. Mesela süzgecin içerisinde kalıyor. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bunları içerisine kullanmıyoruz. Çöpe atacağız. Yani şimdi süzgeçten süzdürüyoruz. Buraları detaylı göstermek istedim, bahsetmek istedim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Düdüklü tenceremizi koydum. İçerisine birazcık düdüklüyü telle az olmuşum. Zannedersem biraz böyle iz kalmış ama Aysel Sultan'ın hatası değil. Lütfen kötü yorum yazmayın. Ayrıca mutfağımızdan da kareler koymaya çalıştım. Kesinlikle gösteriş değil. Sadece videonun sıkıcı olmaması adına. 1 kilo taze börülcenin üzerine 1 litre su döktüm. Üzerine geçinceye kadar haşlamaya koydum. Aysel Sultanım sebze ayarında haşla dedi, yaklaşık yarım saat falan. Ama düdüklüden düdüklüye değişiklik gösterebilir. Annem çokça haşlar yani lokum gibi olsun diye. Fısladıktan sonra sesi geldikten sonra ocağımızı kısıyorum. 2 tane domates doğradım, yaz domatesi. Ama tam yaz domatesi olmadığı için annem konserve de ekle dedi. Öğrendiğim kadarıyla asıl yaz domatesi Ağustos Eylül gibi olduğu için biz genelde domates soslarını Ağustos Eylül domatesiyle yapıyoruz. Şimdikiyle yapmadığımız için 2 tane normal domatesi şöyle annemin usulüyle doğruyorum. Bu yöntemi çok seviyorum. Soğanı da böyle küp küp doğramayı çok seviyorum, döndüre döndüre. Annem domatesi böyle doğradığı için ben de ona özeniyorum. Gerçekten idolüm. Aysel Sultanım her şeyi severek yaptığı için ben de sevgimi katıyorum. Benim yaptıklarımı da çok beğeniyor. Hep beğendi zaten küçüklüğümden bu yana. Beni öyle destekleye destekleye ben de mutfağı çok seviyorum annemin sayesinde, teyzemin sayesinde. Şimdi konservemizi kilerimizden getirdim. Bizim konservelerimiz kilerimizde duruyor. Güneş görmeyen yerde. Kapağını açamadığım için kavanoz açacağı kullandım. Böyle pratik oldu. Annem kavanozların kapakları atmaması için sıcakken 2 geri bir ileri sıkıca kapatıyor. Hiç attığını görmedim bugüne kadar. Rabbim de yaşatmasın inşallah. Çünkü emek ve malzeme harcıyoruz. Ziyan olsun istemem. Herkes de öyle. Tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum ayrıca. Herkes emek ve malzeme harcadığı için. Bu arada domatesimizin üzerine zeytinyağı ekledim. Ondan sonra tuz atmam gerekiyormuş ama ben unuttum. Aysel Sultanım tuzu atmamı söylemişti piştikten sonra. Yani böyle büngül büngül kaynadıktan sonra tuz atmam gerekiyordu ocağı kapatmadan. Ben çekim yapıyorum diye unutmuşum. Bir de kahve yapmıştım. Tuzunu da ocağı kapattıktan sonra attım. Annem bir şey olmaz dedi.
Zaten bana hiç de kızmaz. Aman ya Rabbim, Aysel Sultanım benim canım. Rabbim ona uzun ömürler versin, bana bağışlasın inşallah. 100.000 abone olmayı da çok istiyorum Aysel Sultanım yaşıyorken. Çünkü benim annem rahmetli oldu. Aysel Sultanımın çok yaşamasını istiyorum. Onunla mutlu olmak istiyorum. Bu arada domatesimiz bakın nasıl da güzel kıvam aldı. Kaynıyor fokur fokur. Ayrıca dolap içi düzenlerimizi de göstermek istedim. Aysel Sultan'la ben böyle düzen yapmasını çok seviyorum. Ve mutfağımızdan kareler şöyle. Sonrasında dediğim gibi unuttuğum için tuzunu sonradan ekliyorum. Siz pişerken de ekleyebilirsiniz veya börülçenin üzerine de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağlı börülçe yemeğini biz her hafta yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten hem pratik oluyor, hem midemizi yormuyor, hem yemek olarak çok güzel bence. Mis kokulu domatesli zeytinyağlı börülçe. Bu arada bugün Perşembe akşamı, hayırlı cumalar diliyorum şimdiden. Uyumadan ve uyanınca dualarınıza bizleri de dahil ederseniz çok seviniriz. Rabbim sizi incitmesin, hep güzellikler versin inşallah. Bu arada videolarımda da yaz tatiliyle ilgili paylaşımlar yapmayı seviyorum. Çocuklarımız bir dua ezberlese her gün, bir peygamberin hayatını ezberlese çok iyi olur. Çünkü yaş ilerledikçe gerçekten ezber yeteneği de azalabiliyor. Hani derler ya, ağaç yaşken eğilir diye. Hafıza da daha taze olduğunda her şey beyinde kalıyor. Yani 40 yıl geçse bile yine o duayı ezberinizde yer verebiliyorsunuz ama sonradan öğrenirseniz çok daha kolay unutulabiliyor. O yüzden şimdiden bir dua ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca anne ve babanıza yardım etmek de ibadettir. Arkadaşlarınıza güzel davranmak sadakadır. Yalan söylememek en güzel alışkanlıklardan biridir. Bu arada Aysel Sultanım ben konuşma yaparken börülçemizin üzerine domates sosunu gezdirdi. Aman ya Rabbim, pek güzel oldu. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Aysel Sultanım hazırlıyor. Ben seslendiriyorum. Yaz günlerinin vazgeçilmezi domatesli taze börülce yemeği, zeytinyağlı. Annem bazen kaymağı kavuruyor. Kaymak yağıyla da yapıyor domates sosunu. O da çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizler bu yemeği nasıl pişiriyorsunuz? Farklı farklı pişirme yöntemleri var. Yorumlara yazarsanız hem bizler hem de takipçilerimiz öğrenmiş olurlar. Göz hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.